Genndy Tartakovsky, çağdaş animasyonda dışavurumcu öykü anlatımı ve anakronik tür karışımıyla bu mecrayı ileriye taşıyan eşsiz bir yaratıcıdır. Tartakovsky, Samurai Jack ve Star Wars Clone Wars gibi aile dostu dizilere yetişkin temaları ustaca yerleştirmeyi başarmıştı. Ancak Primal, sanki onun için yaratılmış bir dizi gibiydi. Tarih öncesi fantastik macera, bir Neandertal ile bir dinozor arasındaki filizlenen ilişkiyi, öncülün ima ettiğinden çok daha fazla korku ve derin duyguyla dolu görkemli bir yolculuğa dönüştürdü. Primal 3. sezon, Tartakovsky'nin daha önce kurduğu bazı temelleri sorguladığı, şimdiye kadarki en cesur hamlesi. Ortada birkaç iniş çıkış olsa da, nefes kesici derecede yoğun ve dizinin geleceği için parlak bir işaret veriyor. Primal'ın 3. sezonu ne hakkında? Primal evreninin en yeni bölümüne dair beklentilerin büyük bir kısmı, ikinci sezonun oldukça kesin bir şekilde sona ermesinden kaynaklanıyordu. Acımasız Viking savaş lordu Şef, Neandertal adam Spira ve köyüne vahşi bir saldırı düzenledikten sonra, cesur savaşçı karısı Mira'yı ve çocuklarını kurtarmak için kendini feda eder. Spear'ın trajik sonu sadece ailesi tarafından değil, artık kendi çocukları olan zeki dişi Tyrannosaurus Rex Fang tarafından da yas tutulur. Spear'ın halkını kurtarmak için yaptığı şeyi, özellikle de çocukluğunda yaşadığı trajedilerden sonra küçümsemek, Tartakovsky'nin ortaya koyduğu temalara ihanet olurdu. Ancak Primal 3. sezon, kahramanını yeniden canlandırmanın etkileyici bir yolunu buluyor. İki ana karakter arasındaki dinamik, daha önce diziyi besleyen şeydi. Ancak Primal 3. sezonda Spear ve Fang büyük ölçüde ayrı düşüyorlar. Çünkü ikisi de kendi ailelerinin sorumluluğunu üstleniyorlar. Tehlikeli bir dünyada çocuk yetiştirmenin sonuçlarıyla başa çıkma teması, hem Spear hem de Fang'in sevdiklerini kaybetme konusunda bizzat deneyim sahibi olmaları göz önünde alındığında özellikle etkileyici. Dizinin bu dönemindeki yolculuklarındaki fark, topluluklarıyla olan ilişkilerinde yatıyor. Fang, diğer dinozorların kötü muamele gördüğünü ve avlandığını görmeye alışırken, Spear varlığının başkalarını tehlikeye atabileceğinden korkmaya başlıyor. İnsanlar ve dinozorlar doğal müttefikler olmasa da, hayatta kalma mücadelesinin tehlikeleri beklenmedik dostluklara yol açabilir. Primal 3. sezon, ana karakterlerin farklı yollara sapması sayesinde dizinin farklı yönlere doğru ilerlemesine olanak tanıyan, kapsam açısından en geniş sezonudur. Mira önceki sezonlarda önemli bir role sahipken, diğer tarih öncesi insanlardan oluşan bir köyün güçlü bir üyesi olarak daha da önemli bir rol üstleniyor. Mira ve Fang'in arasındaki ilişki, her ikisinin de bekar ebeveyn olarak karşılaştıkları zorluklar ve Spear'ın kaybıyla ilgili karmaşık duyguları nedeniyle özellikle inceliklidir. Primal dünyası o kadar sert ve yoğundur ki, yas tutmak için zaman harcamaya pek gerek yoktur. Çünkü savunmalarını indirmek, Spear'ın anısına saygısızlık gibi görünür. Primal, uzun süreli yasın karakterizasyonunda oldukça spesifiktir. Anlık üzüntü geçse bile, en ufak rahatsız edici an bile bastırılması zor bir buruk nostalji duygusu uyandırabilir. Primal, 3. sezonu bölüm bölüm maceraları seri halindeki hikaye anlatımına entegre ediyor. Tartakovsky'nin tarzının en belirgin özelliklerinden biri, daha geniş bir hikaye örgüsüne katkıda bulunsalar bile, kendi içinde tamamen tatmin edici, kısa maceralar olarak nitelendirilebilecek bölümler yaratmasıdır. Primal, 3. sezonuna ilk 3 bölümüyle yüksek bir tempoyla başlıyor ve bu bölümler dizinin tarihindeki en aksiyon dolu bölümler arasında yer alıyor. Etkileyici bir şekilde Tartakovsky, Spear'ı entelektüel düzeyde zorlayan, anatomisi ve sosyolojisiyle ilgi çekici yeni düşmanlar yaratmayı başarıyor. Bu da Spear'ın dalgalanan hafızası nedeniyle daha da zorlaşıyor. Tartakovsky, geçmişte kesin olarak korku filmi hayranı olmadığını belirtmiş olsa da, Feast of Slash adlı öne çıkan bölümdeki çirkin yaratıklar, Joe Dante ve Guillermo del Toro'nun çalışmalarını anımsatıyor. Bununla birlikte Tartakovsky, Primal'da besin zincirinin doğasında var olan şiddete sürekli olarak dikkat çekerek en absürt yaratıklarına bile bireysellik katabiliyor. Bu kasıtlı olarak acımasız, bıyıklarını buruşturan kötü karakterlere sahip bir dizi değil. Çünkü Spear'ın en acımasız düşmanları bile sadece hayatta kalma mücadelesi veriyor. 3. sezonun açılışındaki amansız tempo, orta kısımda karakterlerin evrenin değişen yönlerine yeniden alışmaları için önemli ölçüde yavaşladığında keskin bir düşüş yaşıyor. Primal, her zaman bilime ve tarihe meydan okuyan bir konsepte dayanıyordu. Ancak doğaüstünün daha büyük bir varlığı, 3. sezonun yeni kuralları açıklamak için zaman ayırmasını gerektiriyor.
Çizimler dizinin asla sıkıcı olmamasını engelleyecek kadar çarpıcı olsa da, özellikle Spear'ın bulanık hafızası nedeniyle karakter gelişiminin aynı aşamalarından geçmek zorunda kalmasıyla birlikte tempo değişikliği sarsıcı oluyor. Spear'ı daha savunmasız hale getirmek için ivmeyi durdurmak gerekli olabilir. Ancak Primal, duygusal gerilimi sezonun ikinci yarısına kadar artırmıyor. İğme değişimleri tek seferde izleyenler için fark edilmeyebilir. Ancak haftalık olarak izleyenler için sahnelerin sayısı söz konusu olduğunda inişler ve çıkışlar var. Spear'ın bir kez daha anlam arayışı içinde çorak arazide dolaşması zaman zaman biraz geriye dönük bir his uyandırsa da bu zaten önceki sezonların temel odak noktasıydı. Primal 3. sezon ölümlülük hakkında düşündürücü sorular soruyor. Başka bir tehlikeli görev uğruna ölümden geri dönmek bir hediye olduğu kadar bir lanette ve Spear, acı hissetme yeteneğinden yoksun aşılmaz bir süper kahramana dönüşmüyor. Spear'ın özerkliğinin nasıl çarpıtıldığına, özellikle de savaş yaralarının kalıcı izler bırakmaya başladığı anlara şok olduğu, saf beden dehşetinin birkaç mide bulandırıcı örneği var. Belki de sezon, Spear'ın ömür boyu savaştığı canavarlardan birine dönüşme korkusuna daha fazla odaklanabilirdi. Ancak kendi suretini gördüğü çarpıcı an, Tartakovsky'nin şimdiye kadar yarattığı en derin anlardan biri. Primal 3. sezonu şimdiye kadarki en büyük duygusal etkiyi yaratıyor. Primal 3. sezonu sadece tarih öncesi efsaneleri geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Tartakovsky'nin tüm eserlerinde tekrar tekrar ortaya çıkan fikirler üzerine inşa ediliyor. Daha fazla yakın dövüş sahnesinin varlığı, Samurai Jack'teki yeni dövüş sanatları sekanslarının daha sert bir versiyonu gibi hissettiriyor ve Spear'ın yaşadığı sürrealist ara sahneler, Star Wars Clone Wars'un 3. sezonunda Anakin Skywalker'ın yaşadığı korkunç kabuslarla benzerlikler taşıyor. Bu, en sürükleyici aksiyon sahnelerinin bile ne kadar acımasız hissettirdiği nedeniyle Primal'ın en karanlık sezonu olsa da, birkaç hafif an da mevcut, dizinin komedi unsuru sıradan ve aşırı durumların yan yana gelmesinden kaynaklanıyor. Hatta şaka olsun diye bazı yaratıkların boyutunu ve tasarımını manipüle etme yeteneği, Tartakovsky'nin Dexter's Laboratory ve yaptığı çığır açan çalışmaya ince bir gönderme niteliğinde. Görseller, dizinin izleyicilerinin beklediği kadar üst düzey ve renk kullanımı her zamankinden daha çarpıcı. Primal'ın dışa vurumcu tarzı, görsel dilin duyguları aktarmada karakter tepkileri kadar önemli olduğu anlamına geliyor ve 3. sezon, doğanın canlılar arasındaki çatışmaya nasıl tepki verdiğini göstermede sınırları zorluyor. En etkileyici olanı ise dizinin doğal güzelliği uçuk, hayal gücü dolu yüksek fantezi eserleriyle birleştirebilmesi. Bitki ve hayvan yaşamının dinginliği hakkındaki gözlemler sabırlı olduğu kadar yürek burkan güzelliktedir. Ancak sezonun sonu, Dungeons and Dragons'tan doğrudan alınmış gibi hissettiren kılıç ve büyü unsurlarının cesur bir şekilde dahil edilmesini içeriyor. Bu aşırı tür unsurları, önceki sezonlarda yer alsaydı ani olabilirdi. Ancak Primal'ın dünya inşası o kadar yoğunlaştı ki, bu yeni yöne doğru sapma hem uygun hem de hak edilmiş hissettiriyor. Etkileyici bir final, ilk bölümlerdeki bazı yanlış adımları keskin bir tezatla ortaya koyabilir, ancak Primal 3. sezonun kusurları ne kadar güçlü bir şekilde sona erdiği göz önünde alındığında kolayca affedilebilir. Tartakovsky'yi Primal'ın tüm harika yönlerinden sorumlu tek dahi olarak ilan etmek kolay olsa da, seslendirme kadrosu yeni sezonda mükemmel bir iş çıkarıyor. Özellikle de homurdanmalar ve mırıltılarla karmaşık duyguları aktarmanın ne kadar zor olduğunu düşünürsek. Tyler Bates ve Joanne Higginbotham'ın bestelediği müzik de, önceki sezonlarda görülmeyen operatik bir ihtişama ulaşarak daha da büyük bir etki yaratıyor. Müzik, dizinin daha atmosferik parçalarına kıyasla biraz daha geleneksel gelebilir, ancak ortam seslerinin ve uluyan savaş çığlıklarının dahil edilmesi, Primal'ı televizyonda başka hiçbir şeye benzemeyen bir yapım haline getiriyor. Ayrıca, elle çizilen animasyonun kalitesi de bu ortamın erdemlerini ortaya çıkarıyor ve sezonlar arasındaki uzun beklemeyi haklı çıkarıyor. Spear ilk bakışta kasvetli, korkutucu bir göçebe gibi görünebilir, ancak bilincinin içsel derinliği en ince ayrıntılarla bile aktarılıyor. Tartakovsky daha önce 3. sezonun Primal'ı bir antoloji dizisine dönüştüreceğini ima etmişti, ancak durum tam olarak böyle değil. Bu Spear'ın yolculuğunun bir sonraki bölümü ve yaşam, ölüm ve yeniden doğuş öyküsüyle İncil'e göndermeler yapıyor. Primal'ın ötesindeki daha geniş evrenin nasıl göründüğüne dair ipuçları kesinlikle var, ancak dizinin cazibesinin büyük bir kısmı Spear'ın bakış açısından gösterilmesinden kaynaklanıyor.
Son, tıpkı Selefi gibi kesin ve tatmin edici bir sonuç ya da dizinin çok farklı bir dönemine bakış olarak hizmet edebilecek şekilde dengeli kurgulanmış. Her iki durumda da Primal 3. sezonu beklemeye değer, orijinal önerisini genişletirken asla çok tanıdık hale gelmiyor.